İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Hiç çok fazla öfkelendiğiniz için koşuya çıkma ihtiyacı hissettiğiniz, bir şeylere vurduğunuz ya da belki bu öfkeyi dövüş sporlarına aktardığınız oldu mu? Genelde bu gibi aktivitelerle öfkemizi daha kolay kontrol altına alabileceğimizi düşünürüz ama bilim tam tersini söylüyor. Bugün öfkenin beynimizde nasıl oluştuğunu, bizi ne gibi davranışlara götürebileceğini ve bunu nasıl kontrol edebileceğimizi konuşacağız. Öfke beyinde nasıl oluşuyor? Şimdi bunun için iki farklı oluşum yolundan bahsedeceğim. Önce bizim çok sık gördüğümüz halinden başlamak istiyorum. Öfkeye dair, yani öfke oluşumuna sebep olabilecek bilgiyi bir şekilde aldık. Bunu görebiliriz, duyabiliriz. Farklı şekillerde olabilir, hiç önemli değil. Duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız her bilgi beyinde önce talamus dediğimiz yapıya uğrar. Ve buradan da ilgili merkezlere dağıtılır. Yani talamusu bir dağıtım merkezi gibi düşünebilirsiniz. Öfkeye dair daha öncesinde deneyimlediğimiz, yaşadığımız için bir bilincimiz var. Yani bizi neyin öfkelendireceğini biliyoruz. Şimdi o bildiğimiz, o tanıdık olanla ilgili bir bilgi aldığımızda dolayısıyla bu beyinde bazı şeyleri canlandıracaktır. Yani hatırlayacaksınız, bu sizin öfkelendiğiniz bir şey. Ve öfke kaynağı beyin için çoğu zaman bir tehdittir aslında. Yani sizin için ormanda bir yırtıcıyla karşılaşmak neyse, öfke kaynağınızla da karşılaşmak beyin için ikisi aynıdır yani. Ve bu yüzden de siz o öfkelenme unsuruna dair olan şeyle karşı karşıya kaldığınızda talamustan sonra o bilgi amigdalaya gider. Amigdala dediğimiz yapı bizi tehdit ve tehlike anlarına dair hazırlayan bir yapıdır. Size der ki ya savaşacaksın ya kaçacaksın, iki tepkiden birini ver. Ben seni hangisini verirsen ver ikisine de hazırlayacağım. Yani bunu nasıl yapıyor? O an kalp atışlarınız hızlanmaya başlıyor, soluk alıp verme hızınız artmaya başlıyor, kaslarınız kasılıyor. Yani gerçekten fiziksel bir şeyin içine giriyormuşsunuz gibi hazırlanıyorsunuz. Ve bunun devamında da bu milisaniyeler içerisinde işlenen bir bilgi olduğu için siz o savaş ya da kaç tepkisine hazırlandığınızda bir anda çok böyle büyük, gerçekten herkesin duyabileceği ya da insanların fiziksel olarak da etkilenebileceği bir öfke yaratmış oluyorsunuz. Peki öfkenin beyindeki diğer oluşum yolu ne? Şimdi biz yine öfkelenme kaynağımıza dair bilgiyi aldık, talamusa geldi. Bu sefer bilgi talamustan direkt amigdalaya gitmiyor da bu bizim beynimizin tam ön bölümünde olan prefrontal korteks dediğimiz yere gidiyor. Burası nedir? Mantık, muhakeme, düşünme, karar verme, yani insana ait o bilişsel fonksiyonların gerçekleştirildiği bölgedir. Dolayısıyla talamustan bilgi eğer direkt olarak bu ön bölgeye giderse burada bilgi şöyle değerlendirilir. Ya bu evet benim öfkelenebileceğim bir şey ama konu gerçekten benimle mi ilgili? Benim buna öfkelenmem gerekiyor mu şu an? Ya da yanlış anlamış olabilir miyim? Farklı bir şey olabilir mi? Yani tam olarak o insanın konuyla ilgili değerlendirmesi, bir mantık muhakeme sürecine girmesi olayını deneyimlemiş oluyorsunuz ve orada bir karar veriyorsunuz. Bu öfkelenmeye değer bir şey mi, yoksa bunu öfkelenmeden sakinleşip başka şekilde mi halledelim? Eğer hala bunun gerçekten öfkelenilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorsanız o zaman bilgiyi amigdalaya aktarıyorsunuz. Ama bu biraz daha aslında sizin kontrolünüzde gelişen bir şey olmuş oluyor ve çok daha kontrollü bir öfkenin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani bir anda belki bağırıp çağırmak değil ya da fiziksel bir eylem sergilemek gibi değil de yine o sinirlenme halinin ifade edildiği ama bunun çok daha makul ve sakin bir seviyede yapıldığını düşünebilirsiniz. Veya
Prefrontal korteksiniz size der ki bu konu bizimle ilgili değil. Evet biz buna sinirlenebiliriz ama şu an için buna sinirlenmemize gerek yok. Amigdalayı yatıştırırsınız. Yani bizi şu anda savaşa hazırlamana gerek yok. Ben bir şeylere kızmayacağım, bir şeylerle savaşmayacağım. Ve dolayısıyla sizin o anda nabzınız yükselmez, soluk alıp verme hızınız yükselmez. O sakin halinizi korumaya devam edersiniz. Peki beynimizde bu kadar emek oluşturulan öfkeyle biz ne yapalım? Onu bastıralım mı yoksa ifade mi edelim? Bastırmayalım. Bastırmak hiçbir şekilde işe yarayan bir şey değil. İfade edelim ama nasıl? Bununla ilgili videonun başında da söylediğim gibi bazı doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Ohio'da yapılan bir çalışmada insanların geleneksel olarak kabul gören öfkeyi atma yöntemleri, işte koşuya çıkmak, belki boks yapmak, belki bir atış poligonuna gitmek gibi aktivitelerle öfkelerini atmaya çalıştıklarında bunun aslında bir işe yaramadığını, çoğu zaman onları daha öfkelendirdiğini ve uzun vadede de yapılan aktivitelerin beyinde öfkeyle ilgili bir koşullandırma oluşturduğunu keşfediyorlar. Yani kendi kendine zararsız bir aktiviteyken her öfkeli olduğunuz an o aktiviteye gittiğinizde beyninizde artık şöyle bir şartlanma oluşuyor. Biz buraya geldiysek ya sinirliyiz ya da sinirlenmemiz gereken bir şeyler olabilir. Buna göre davranalım, böyle yaşayalım gibi bir bilince girmiş oluyor beyin. Bu yüzden de bu gibi aktiviteler yerine tıpkı o ikinci yoldaki gibi prefrontal korteksi biraz devreye sokabilmek, o anın farkındalığına ulaşmak, öncelikle gerçekten öfkelenmeye değer bir şey mi değil mi? Biraz bunun muhakemesini yaptıktan sonra hala öfkelenmemiz gerektiğini düşünüyorsak da bu öfkeyi kabul etmek, özümsemek, ben şu an öfkelendim, ben şu an çok sinirlendim, aslında şunu yapmak istiyorum gibi o an içinizden geçen düşünceler, hisler neyse bunu belki ifade etmek, belki yazmak, biraz böyle nefese odaklanmak, yani ana gelip o bedeni sakinleştirmek, bunlar öfkeyle daha kolay başa çıkabilmemizi sağlayacaktır. Çünkü yanlış başa çıkma yöntemleri de bir noktada öfkenin birikmesine sebep oluyor ve beyin belki bir yerde çok sınırsız bir kapasiteye sahip ama bir yerde de bu gibi birikimler içinde sınırlı bir yapı ve siz sürekli yanlış yöntemlerle öfkenizi çözmeye çalışırsanız ya da hiçbir şey yapmayıp bunu bastırmaya çalışırsanız bir noktada birikir ve taşar. Bu da sizin en başta belki de kaçmaya çalıştığınız şeyden çok daha kötü bir şeye sebebiyet verir. Yani öfke kötü, yaşanılmaması gereken, kaçınılması gereken bir duygu değil. Her duygumuz gibi onu da belirli bir seviyede yaşamamız gerekiyor. Ama nasıl yaşayacağımız söylediğim gibi bize kalmış. Mümkün olduğunca kontrollü ve sağlıklı bir zeminde yaşarsak bir şeyler gereksiz yere yakılıp yıkılmamış olur. Çünkü şunu unutmamamız lazım. Kontrol etmediğimiz her öfkenin bedelini yine biz ödüyoruz. O dağılan her türlü şeyi tekrar biz topluyoruz ya da tekrar biz inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden amacımız aslında kendimizi korumak ve belki de gereksiz yere yormaktan kaçınmak diye de düşünebiliriz öfke kontrolü söz konusu olduğunda. Bu hafta duygular serimizin ilk duygusu olan öfkeyi konuştuk. Öfkeyle ilgili sizin ne gibi farkındalık egzersizleriniz var? Yorumlarda mutlaka yazın. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.